Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Eylül günlerden Cuma ve bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarımda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Her videoda olduğu gibi bu videoda da yine sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kıymetli dostlar. Evet, şöyle bir Bitcoin belki de en son söylememiz gereken şeyi en başta söyleyelim sevgili dostlar. Bitcoin'de önce bir sat sinyali geldi. Ardından bu sinyal güçlü sata döndü ve o gün bugün diyoruz ki düşen trend kırılmadan alım yapmayınız sevgili dostlar. Şimdi bir trendin yukarı yönlü hareket eden bir trendin baş aşağı dönmesi için birkaç tane olay olması gerekiyor. Peş peşe bir şeyler olacak ki o trend dönecek aşağıya. O trend döndü. Bir şekilde döndü. 62,5'un üzerinde kalıcılık sağlayamadık ve bir şekilde döndü. Şimdi bu trendin aşağıdan yukarıya doğru yeniden tekrardan yükseliş senaryosuna dönmesi çok zor. Ancak şurada bir şey göstereyim. Şuradaki al sinyalini göstereyim. Bunu al sinyalinin de gerisini birazdan anlatırız. Dönmesi çok zor ama umutsuz da değiliz sevgili dostlarım. Evet canlar ne oluyor diye şöyle bir bakalım önce. Piyasa haberlerine bir bakalım, bir yorumlayalım. Hastalığın teşhisini koyalım. Buradan nasıl çıkarız? En az hasarla ya da karlı bir şekilde nasıl çıkarız arkadaşlar? Öncelikli olarak piyasalar zaten düşecek dediğimiz için rahatız. Piyasaların düşeceğini bildiğimiz için ya short işlem açtık bundan 10-15 gün öncesinden beri ya da hiçbir şey almadık. Öyle bekliyoruz piyasanın dönmesini. Şimdi bugün ne olduğuyla bir başlayalım. Bugün tarım dışı istihdam verileri, saatlik kazanç verileri, işsizlik verileri geldi. Saat 15.30'da. Ortalama saatlik kazanç, aylıklar, Ağustos ayına bakıyoruz. 0,1'miş. Geçen ay düşmüş. Bu ay 0,3 dolayında patronların biraz zam yapması bekleniyormuş. 0,4 yapmış. Patrona bak 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 10 numara patron. Patronlar 0,4 zam yapmışlar arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verileri geldi. 89 binmiş. Bunu bir düzeltme geldi. Geçtim hatırlarsanız tarım dışı istihdam verilerine. 89 bine geldi o düzeltme. 164 bin kişi beklenirken 142 bin kişi gelmiş. Beklentiden az gelmiş arkadaşlar. Patron zam yapmış. İşsizlik oranlarına da bakalım. 4,3'müş. 4,2 bekleniyormuş. 4,2 gelmiş. Patron zam yapmış. İşsizlik sayısı azalmış. Yani doğru dürüst piyasada işsiz yok. Amerika'da işler yolunda. Ne resesyon var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Her şey yolunda arkadaşlar. Her şey yolundaysa faiz indirimine ne gerek var? O zaman hemen GME gruba bakıyoruz arkadaşlar. Faiz indirimine ne gerek var? Ama artık faizler o kadar yüksek ki birazcık indirmek gerekiyor arkadaşlar. 25 mi indirelim, 50 mi indirelim? 25 mi indirelim, 50 mi indirelim? 25 indirelim diyenlerin oranı %60 civarındaydı. Dün 62 miydi, 63 müydü neyse. Bugün 75'e çıktı tarım dışı istihdam verilerinden sonra. 25 %25 oranında 50 bekleyenler var. Yani 50 bekleyenlerin oranında bir azalma var. Biz acaba 50 gelir mi? Acaba faizler 50 gelirde ne oluruz falan böyle bir konuşurken yükselişler yaşamıştık. Arada aşağı doğru düşerken ufak ufak yukarı tepkiler veriyorduk arkadaşlar. Bu tepkilerde işte 50'ciler biraz ağırlık kazanıyordu. 50 baz gelirse yukarı döneriz, uçarız, kaçarız, bu düşen trendi kırarız diyorlardı. Ama ve lakin son gelen bu ekonomik verilere baktığımızda 50 baz puana gerek olmadığı, 25'in yeterli olduğunu görüyor. Piyasa 25 yeterliyse sevgili dostlar faiz böyle büyük piyasaya büyük büyük paralar sokmaya gerek yoksa ki gelen veriler onu söylüyor. Dolayısıyla 25'i fiyatlayınca piyasa daha sert bir şekilde düştü. Piyasa niye düşmüş? Gelen verileri sevgili dostlarım piyasa faiz indirimine büyük bir faiz indirimine gerek olmadığını düşündüğü için 25 bazlık yeterli olduğunu düşündüğü için piyasa düşmeye devam etti. Sert düştü. Yarın da cumartesi pazar riskli bir bölgedeyiz. Cumartesi pazardayız arkadaşlar. Cumartesi pazarda bir beklemek gerekiyor.
fayda var. Çünkü yarın yapılan analizler büyük bir ihtimalle bizi yanıltır. Önemli olan pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağıdır. Bu bir konu. İkinci konu sevgili dostlar. Niye düşüyoruz hala? Tek sebep bu mu? Bitcoin'e baktığımızda hemen şöyle bir bakalım. Yüzde kaç düşmüş? 3,50 düşmüş. Ethereum'a baktığımızda yüzde 3,60 düşmüş arkadaşlar. Ethereum Bitcoin'den daha fazla düşmüş. Twitter'ımızı açmayı unutmuşuz. Twitter'da hemen şöyle açalım. Dün de paylaştığım gibi sevgili dostlar, patron satışları son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şurada Ethereum'da patron satışları tam gaz devam ediyor. Durmak yok. Yola devam. Yürü be patron, kim tutar seni sevgili dostlar. Baktığımızda 241 bin dolarlık 100 Ethereum satan vakıf 1 Ocak'tan bu yana elden çıkardı. Ethereum miktarı 37.616 adete ulaştı. Baktığımızda en son satışlara baktığımızda yaklaşık 100 milyon dolarlık bir satış yaptığını görüyoruz arkadaşlar Ethereum Vakfı tarafından. Ve şu an ya bu vakıfın elinde daha ne kadar var kardeşim Ethereum diye merak ediyorsanız 650 milyon dolarlık daha var arkadaşlar. Bu Ethereum'da patron satışları olduğu müddetçe sıkıntı büyük sevgili dostlar. İşler iyi gitmiyor demektir. Yine biz hiçbir şey açmamışız buraya. Polymarket'e bakalım sevgili dostlar. Niye Polymarket'e bakıyoruz? Çünkü umudumuz Trump sevgili dostlar. Ne diyor Trump? Hemen bakalım. Umudumuz Trump. Geleceğin endüstrilerine saldırmak yerine neymiş geleceğin endüstrileri? Kripto paralar. Bunlara saldırmak yerine onlara kucak açacağız demiş ve Amerika'yı kriptonun merkezi yapacağız demiş arkadaşlar. Yani nereden bakarsak bakalım hani umudumuz Trump. Trump gelmeden sanırım biz uçup kaçıp gidip bir şeyler yapamayacağız gibi görünüyor. Ve Donald Trump şu an %53 olarak önde. Kamala Harris %45 geride sevgili dostlar. Ancak, bakın ancak sevgili dostlar, bazı kaynaklara baktığımız zaman, farklı kaynaklara baktığımız zaman da onlarda da tam tersi bir durum var. Kamala Harris %53, Trump %45 gibi veren anketler de var. Bu tarafta kafa karışık. Şu Donald Trump şu 55'lere, 58'lere falan çıkar da diğer anketlerde de Donald Trump'ın önde olduğu artık kesin olarak kanıtlanırsa biz piyasada güzel bir dönüş yaşarız. Kamala Harris en son sevgili dostlar kripto paralarla bağış yapacağını diye bir haber geldi. Ertesi gün yalanlandı. Hayır öyle bir şey yok. Kamala Harris kripto para bağışı kabul etmiyor diye bir yalanlama geldi arkadaşlar. Anladık ki Kamala Harris bizi sevmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Harris sevmekken Donald Trump bize kucak açıyor. Başka arkadaşlar piyasada bizi ilgilendiren ne haberler var deyince biliyorsunuz ki Toncoin'in CEO'su Andrew, unuttum adamın adını. Powell Drow. Andre nereden çıktı? Powell Drow sevgili dostlar. Fransa'da tutuklandı. Fransa'da tutuklandıktan sonra kripto ekosisteminde kahrolası Fransa bilmem ne. Fransa'ya bayağı bir millet saydı sövdü. Powell Drow da çıktı. Dün açıklamasını yaptı. Ben bir Fransız vatandaşıyım dedi. Fransa vatandaşı olmakla gurur duyuyorum dedi. İşte Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde farklı dünyanın farklı ülkelerinde yaşasam da oralarda gezsem, dolaşsam, işlerim, şirketlerim oralarda olsa da oralarda bile sürekli Fransız konsolosluğuyla irtibat halindeyim. Çünkü ben bir Fransız vatandaşıyım ve bundan gurur duyuyorum. Fransa'ya laf söylemeyin dedi. Ve bu yapılan suçlamalarda bir kısmında kendi hatası olduğunu düşündüğünü ve Fransız hükümetinin ona Telegram hakkında söyleyeceklerini yapacağını, düzenlemeleri yapacağını, Fransız hükümetine vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına uyacağını söyledi arkadaşlar. Ve Ton tarafında, Notcoin tarafında, işte o tarafta, Telegram coinleri tarafında ufak bir yükseliş gördük bu açıklamadan sonra. Bir olayda AAV'den bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Dünden beri, ne dedik arkadaşlar? Dünden önceki günden beri AAV'de bir balina satışı var dedik. Balina 3,2 milyon dolarlık AAV'yi almış, tepeden almış, boğada almış 2021'de.
tepeden boğada almış. Daha sonra Temmuz ayında bir daha ekleme yapmış, maliyet düşürmüş. Dün de 2 gün önce de AV'de bir %50'lik bir kar gördüğünde zararına da olsa hani zararının bir kısmını kurtarıp sattı dedik arkadaşlar. Balina satışı geldi AV'de. AV'de balina satışı gelmesinden hemen sonra bu hıyar patron da sattı. AV'nin sahibi de yaklaşık 2 milyon dolarlık satış yaptı. Bir taraftan balina, bir taraftan da patron satışı AV'de bir düşüş yaşattı ve çevremde herkes, yani belki bir iki kişi hariç. Hocam AV short'a ne diyorsun? AV short işlemim var. Ne yapalım, ne edelim, şudur budur. Bende de vardı AV short. Bu haberden zaten haberi kendim yaptım. Kapattım arkadaşlar. Çünkü patron 2 milyon satış yaptığını gören bir balina, patron 2 milyon satıyor, bastırdı parayı, 2,2 milyon dolarlık AV satın aldı arkadaşlar. Yani patronun sattığını ön plana çıkaranlar, küçük yatırımcılar, bilmem ne, herkes ellerindeki AV'leri şu an patron satıyor diye, ya patron satıyor ben niye tutayım ki bu malı deyip hepsi satarken, balinanın biri belki de patronun kendisi, belki de patronun yeğeni, belki de kuzeni, bilmiyoruz kim olduğunu, X bir balina 2 milyonluk satışa 2,2 milyon dolarlık, üzerine 200 bin daha koyarak alım yaptı arkadaşlar. Ben AV'de shortumu kapattım. Long girersiniz, girmezsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir, şudur, budur. Artık karar sizin. Ama ve lakin bunu da ben söyleyeyim. İlk patron satışını olduğunu, hani balinanın satış yaptığını ben söylemiştim. Şu an balinaların AV topladığını da gene benden size söylemesi, önden size haber vereyim. Artık kendiniz bilirsiniz gerisini. Bitcoin, Ethereum'a baktık. Ayakta kalan Sui, ayakta kalan Dox, ayakta kalan Leo, ayakta kalan Jasmine. İşte dediğimiz gibi Telegram coinleri Notcoin, Toncoin var. Bunlar yeşiller. Binsats'da gene yeşil, Gala yeşil, Optimizm, STRK yeşil. Bu STRK benim yeni gözlem sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Duymadım, görmedim, bilmiyorum, olmasın. Bunun CEO'su, gönderdiler CEO'yu. Yürü git kardeşim, sen bu işten anlamıyorsun dediler. Yerine başka bir CEO geldi ve şu an o günden beri Starknet'te böyle bir kıpırdanma var. Elimde var STRK. Yani hocam portföyünüzden bir tane coin söyler misiniz? Söylüyorum, Starknet arkadaşlar. Portföyümde var. Yani var, o kadar. Gerisi size kalmış. En çok kaybeden, bakın, shorts. Herkesin shorts açtığı AV arkadaşlar. Bir ay önce, yani 2-3 gün önce baktığımızda bir aylık kazancı %50 idi AB'nin. Şu an %20, %30'a yakın bir kayıp var AB'de son birkaç günde. Ama balinalar topluyor AB'yi. Haberiniz olsun. Near'da çok düşüş var. EGL'de de düşüş var. Ripple tarafı. Ha, bak, bir de Ripple'dan haber var sevgili dostlar. Kimdi bu Ripple'ın CEO'su? Brett Garlinghouse. Brett Garlinghouse, biliyorsunuz ki Ripple'da bir müjde vermişti. Yeni bir şey çıkarıyoruz dediler. Stabil coin çıkarıyoruz dediler. Dolara stabil. Ama Amerika'da çok sıkıntılar var. Sürekli Ripple bir adım attığı zaman SEC başında böyle sürekli, yani rahat edemiyor, hareket edemiyor arkadaşlar. Ve Brett Garlinghouse artık yatırımlarını Japonya tarafına ağırlık vereceğini açıkladı. Japonya'da çok büyük bir potansiyel olduğunu, Japonya'yı övdü övdü durdu arkadaşlar. Ve bu şeyi, lansmanı falan, böyle stabil coin ile ilgili şeyleri Japonya tarafında yapacağından bahsetti. Bu olumlu, güzel bir şey. Hani sadece Amerika'ya bağlı kalmayıp Asya'ya da içine kalması güzel bir olay. Ama fiyat buna henüz tepki vermedi. %4 ekside. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Çünkü Japonya haberi gayet olumlu bir haber. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafından neler oluyor? Göstergeler bize neler söylüyorlar? Devam edelim. Yani Allah rızası için bir tane bile al yok diyecektim ki momentum ala dönmüş. Yani kısa vadede bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Tamam. Kısa vadede bir yükseliş gelebilir. Haberiniz olsun bu düşüşten sonra. Şuraya geldiğimizde de kıymetli dostlarım, ne dedik yayının başında? Bir al sinyali var dedik burada. Şunu silelim, net görün. Yaklaştırdık. Bakın üçgenimiz burada. Görülüyor mu? Şekil 1A. Şimdi bu daha önce ben, yine bundan 2-3 hafta önce, şuradan alıyorum demiş idim. Burada da al sinyali gelmişti.
Buradan aşağı doğru bir fitil geldi bir günlüğüne. Üf, yemediğim linç kalmadı arkadaşlar. Oylum oylum oydunuz beni. Bir sürü laf söylediniz şu aşağıya düştü diye. Buraya geldikten sonra ben şu aşağıya inince, kanalın altına inince ekleme yaptım. Kademeli alım yaptım. Burası birinci kademe, burası da ikinci kademe olmuş idi benim için. Sonra tepeden şuradan birinci kademeyi sattım. Şurada da zaten altında kaldığı anlaşılınca, güçlü sata denince de sattık. Şimdi ne yapıyorum? Birinci kademe alıyorum arkadaşlar. Bu düşmez mi aşağıya? Düşebilir sevgili dostlar. Düşebilir. Bakın. Burada düştü. Daha önce düştü. Düşebilir. Birinci kademe sevgili dostlar. Birinci kademe alımımı yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, haberim yok ya falan olmasın. Birinci kademeyi ben buradan yapıyorum arkadaşlar. Daha elimde 2 tane daha kurşun var. Bu kurşunları ne zaman atarım? Kıymetli dostlarım, bu ikinci kurşunumu ya şu aşağıya indiğinde 48, 50 binin altına fitil attığında alırım ikinci kurşunumu ya da şurada yukarıda kaç burası? 58 bin. Ya buraya inecek alacağım ya buraya çıkacak alacağım. Şu an sadece bir kademe alım yaptım. Haberiniz olsun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Dediğim gibi daha önce de şurada bir alım yapmış. Buraya düşmüştü. Şurada beni yemiştiniz. Beni eğer yemeyecekseniz şu arada düşerse yani tercih sizin, dediğim gibi anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta sonunu aslında biraz da beklemekte de fayda olabilirdi. Ya hafta sonunda da ne olacak acaba diye böyle bir şey de olabilirdi. Ama ve lakin ben beklemedim. Alımımı yaptım. Birinci kademe alımımı yaptım. Haberiniz olsun demedi deme İbrahim. Evet canlar, ne diyoruz? Hatırlatmalarımız var. Alsat grubumuz, Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza gelmeniz için burada benim de kullanmış olduğum borsalarda linkleri tıklayarak üyelik oluşturmanız gerekiyor. Şu an GTO borsasında bir kampanya var arkadaşlar. 100 dolara 10 dolar, işte 500 dolara 50 dolar gibi bir kampanyası var GTO'nun. Bir de Bybit'in kampanyası var. Şu an geldiğinizde Bybit'te işlem yapmaya başladığınızda Bybit'te 10 dolar veriyor. Hem GTO'da hem de Bybit'te gelin hem alın şeylerinizi linki tıklayarak sevgili dostlar GTO'yu tıkladık. Bu da Bybit'e tıkladık. GTO'da ve Bybit'te kampanya var. Adamlar bedavadan para veriyorlar arkadaşlar. Gelin alın paralarınızı. Duruyor orada adam veriyor gönlünden kopmuş veriyor. Sonra acısını çıkarır o ayrı mesele. Ama veriyor yani şu an baştan veriyor. Gelin hem Bybit'ten hem de GTO'da hesaplarınızı oluşturup bir iki işlem yapın. Dursun hesap dursun bonuslarınızı alınız. Şu an için Binance tarafında ve diğer MXC tarafında bir kampanya yok. Yakında onlarla da ilgili bir kampanya gelirse duyurusunu yaparım. Hem buradan paranızı alacaksınız hem de Telegram grubuma geleceksiniz. Evet canlar. Gelen verilere baktığımızda maalesef dönüş için yeterli değil. Düşen trend henüz kırılmadı. Hala 48 bin senaryosu, ya 50 binin altı senaryosu hala ne yazık ki devam ediyor. Ama 50 binin altı senaryosu devam etmesine rağmen kademeli alım, parçalı alımdan birinci alımımı da yaptığımı belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.